Nakit'te sözünü hepimiz biliriz. Ama gerçekten ne anlama geldiğini hiç düşündük mü? 2011 yapımı Zamana Karşı filmi bu soyut gerçeği alıp gözümüzün önüne koyuyor. Bugün bu filmle birlikte aslında kendi hayatımızı konuşacağız. Çünkü film bize bir distopya değil, bugün yaşadığımız gerçeğin biraz farklılaşmış halini gösteriyor. Andrei Nikol'un bu filmi yazarken ve yönetirken bir felsefi soru sorduğunu düşünüyorum. Modern kapitalist sistemde zaten zamanımızı satmıyor muyuz? Bu film o soyut gerçeği somutlaştırıyor sadece. Filmde genetik mühendislikle insanlar 25 yaşında yaşlanmayı durduruyor. Ama 25. yaş günlerinde kollarında bir sayaç beliriyor ve tam bir yıldan geriye saymaya başlıyor. İşte o saat hem hayatları hem cüzdanları. Her şeyin bedeli zamanla ödeniyor. Zenginler milyonlarca yıl biriktirerek neredeyse ölümsüz olurken yoksullar ertesi güne uyanabilmek için saniyelerle savaşıyor. İlk bakışta abartılı bir senaryo gibi görünebilir ama biraz düşününce çok da uzak değil aslında. Bugün hepimiz işe gidiyoruz. 8 saat, bazen 10 saat, bazen 12 saat çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Hayatımızdan saatler, günler, yıllar veriyoruz ve karşılığında para alıyoruz. O parayla ne yapıyoruz? Faturalarımızı ödüyoruz, yemeğimizi alıyoruz, kiramızı ödüyoruz. Yani aslında hayatta kalmak için zamanımızı satıyoruz. Film bunu olduğu gibi gösteriyor. Zamanın kendisi para birimi olunca ortaya çıkan şey zaten yaşadığımız hayatın daha dürüst bir versiyonu oluyor. Filmde en çarpıcı bulduğum şey bu gerçeğin gündelik hayata nasıl yansıdığı. Yoksulların yaşadığı Dayton bölgesinde herkes sürekli koşuyor. İşe koşuyorlar, eve koşuyorlar, sevdiklerine koşuyorlar. Neden? Çünkü durmak zaman kaybetmek demek. Zaman kaybetmek ölmek demek. Şimdi kendi hayatımıza bakalım. Biz de koşmuyor muyuz? Sabah alarm çalıyor, koşa koşa hazırlanıyoruz. Trafikte stres yapıyoruz. Çünkü geç kalırsak maaşımızdan kesinti olacak. Öğle arasında hızlıca bir şeyler yiyoruz. Çünkü vakit yok. Akşam eve yorgun geliyoruz. Ama ertesi gün için erken kalkmalıyız. Bizim koşmamızla filmde koşmaları arasındaki fark ne? Sadece koşmanın sonucunun daha görünür olması. Zenginlerin bölgesi New Greenwich'te kimse acele etmiyor. İnsanlar yavaş yavaş yürüyor. Sakince kahve içiyor. Yavaşlık sonsuz zamanlarının bir göstergesi. Bir statü sembolü. Zaman tutucu Darwin'in söylediği gibi. Zenginler yavaş hareket eder. Bu sadece bir gözlem değil. Çok derin bir toplumsal gerçek. Vücut diliniz, duruşunuz, yürüyüşünüz, sosyal sınıfınızı anında ele veriyor. Şimdi bu gerçeği kendi hayatımıza taşıyalım. Zengin bir iş insanı düşünün. Ofisinde rahat rahat oturuyor. Uzun öğle yemekleri yiyor. İstediği zaman tatile gidiyor. Şimdi bir fabrika işçisi düşünün. Vardiya saatleri katı. Mola süreleri sınırlı. İzin günleri kısıtlı. Bu iki insan arasındaki fark ne? Biri zamanının sahibi, diğeri zamanını satmak zorunda. Biri hayatını yaşıyor, diğeri hayatta kalmaya çalışıyor. Film bu ayrımı kollarındaki sayaçlarla gösteriyor ama gerçek hayatta da bu ayrım var. Sadece daha görünmez halde. Filmin felsefi olarak en derin olduğu nokta sistemin kendini nasıl meşrulaştırdığını göstermesi. Philip Weiss karakteri bunu daha önce kapitalizm olarak tanımlıyor. Ona göre bu sistem evrimin mantıksal adımı. Zayıflar ayıklanmalı ki güçlüler gelişebilsin diyor. Ve sonra şunu ekliyor. Birkaçımızın ölümsüz olması için çoğu insan ölmeli. Bu cümle acı ama gerçek. Çünkü gerçek hayatta da sistem tam olarak böyle çalışıyor. Sadece bunu bu kadar açıkça söylemiyoruz. Düşünün, bugün dünyanın en zengin %1'lik kesimi gezegen kaynaklarının büyük kısmını tüketiyor. Bu kaynaklar sınırlı. Birilerinin lüks içinde yaşaması için başkalarının yokluk çekmesi gerekiyor. Biri özel jetle uçarken diğeri otobüs parasını düşünüyor. Biri ikinci evini kolayca alırken diğeri kira ödeyemiyor. Bu eşitsizlik nasıl meşrulaştırılıyor? Serbest piyasa, fırsat eşitliği, herkes başarılı olabilir gibi kavramlarla. Ama gerçekte sistem bazılarının kazanması için diğerlerinin kaybetmesine dayanıyor. Film bunu saklı değil, açık gösteriyor. Film eleştirmenleri filmi neredeyse bir Marksist bir alegori olarak okuyor ve bence haklılar. Dayton'daki işçiler yaşam güçlerini yani zamanlarını New Greenwich'teki yönetici sınıfa satıyor. Daha da ironik olanı yoksulların fabrikalarda ürettiği şeyin zenginlerin kullandığı zaman dolu kapsüller olması. Yani kendi hayat enerjilerini paketleyip patronlarına satıyorlar. Marx'ın yabancılaşma kavramının tam karşılığı bu. İşçi ürettiği değerde yabancılaşmış durumda. Emeğinin ürünü ona ait değil. Ona karşı kullanılan bir güç haline geliyor. Bugün bizim durumumuz farklı mı? Bir yazılımcı düşünün. Bir uygulama geliştiriyor. Bu uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şirket milyonlar kazanıyor. Peki o yazılımcının cebine ne giriyor? Sabit bir maaş. Ürettiği değerlerin çok küçük bir kısmı. Ya da bir fabrikada çalışan işçi. Ürettiği ürün lüks mağazalarda yüksek fiyatlara satılıyor. Ama o asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Filmdeki zaman kapsüllerini paketleyen işçilerle bunun arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Filmin bana göre en zeki yanı ekonomik sistemi nasıl eleştirdiği. Zaman bankaları günlük %30 faiz uyguluyor.
günlük %30. Bu yoksulları asla içinden çıkamayacakları bir borç sarmalına sokuyor. Kredi kartlarımız, tüketici kredilerimiz, konut kredilerimiz farklı mı? Tabi faiz oranları bu kadar yüksek değil. Ama mekanizma aynı. Bir kez borçlanmaya başladınız mı faizin faizi birikiyor. Asıl borçtan çok faiz ödüyorsunuz ve bir türlü kurtulamıyorsunuz. Sistem sizi borçlu tutmak istiyor. Çünkü borçlu insan daha kontrol edilebilir. İşinden ayrılamaz, risk alamaz, sisteme karşı çıkamaz. Çünkü faturalar var, borçları var. Yaşamak için zamanı satmak zorunda. Film 2011'deki Wall Street'i işgal et hareketiyle aynı döneme denk geliyor. O dönem %1'lik kesime karşı %99'luk kesimin isyanı vardı. Birkaçımızın ölümsüz olması için çoğu insan ölmeli repliği tam da o dönemi anlatıyor. 2008 ekonomik krizi olmuş. Bankalar batmak üzereyken devlet trilyonlarca dolarla kurtarmış onları. Ama sıradan insanlar evlerini kaybetmiş, işlerini kaybetmiş, tasarrufları uçmuş. Sistem kimleri korumuş? Zenginleri. Sıradan insanlar, onlar sistemin doğal seçilimi içinde feda edilebilir bulunmuş. Şu anımıza bakalım. Durum daha mı iyi? Teknoloji devleri trilyonlarca dolar değerinde. Birkaç kişinin elinde muazzam servetler birikmiş. Ama ortalama bir insanın satın alma gücü düşüyor. Ev almak hayal, kira ödemek bile zor. Tasarruf yapmak neredeyse imkansız. Gençler ben emekli olabilecek miyim diye soruyor. Filmin 2011'de sorduğu soruları bugün de yaşıyoruz. Bizler sürekli gelecek için yaşıyoruz. Emeklilik için para biriktiriyoruz. Bir gün diyoruz, bir gün rahat edeceğim. Bir gün istediğim şeyleri yapacağım. Ama o gün geliyor mu? Emekli olana kadar sağlığımız kalıyor mu? Ve emekli olduktan sonra gerçekten yapmak istediğimiz şeyleri yapabiliyor muyuz? Sistem bize önce çalış, sonra yaşa diyor. Ama sonrası hiç gelmiyor. Çünkü sistem sürekli çalışmamızı istiyor. Filmin ikinci yarısında bir dönüşüm yaşanıyor. Will ve Sylvia banka soygunu yapıp zamanı yoksullara dağıtmaya başlıyor. Robin Hood hikayesi gibi görünse de altında daha derin bir soru var. Sistem içinde sistemle savaşabilir misin? Onlar bankalardan zaman çalıyor ama zamanı yok etmiyor. Yeniden dağıtıyor. Yani kapitalist sistemi yıkmıyorlar. Sadece zenginlerin parasını alıp fakirlere veriyorlar. Bu gerçekten bir çözüm mü? Kapitalist sistemin içinde çalışıyorlar ve sistemi yıkmıyorlar. Bu bence filmin felsefi ikilemi. Çünkü gerçek hayatta da bu ikilemle karşı karşıyayız. Sistemi değiştirmek istiyorsak nasıl değiştireceğiz? Sistem içinden mi yoksa sistemin dışına çıkarak mı? Sistem içinden değiştirmeye çalışırsak sistemin kurallarıyla oynamak zorunda kalıyoruz. Ama sistemin dışına çıkarsak nasıl hayatta kalacağız? Film bu soruya net bir cevap vermiyor ve belki de veremez. Çünkü bu sorunun kolay bir cevabı yok. Filmin sonunda 1 milyon yıllık zaman kapsülünü çalıp yoksullara dağıtıyorlar. Duygusal olarak tatmin edici bir an ama ekonomik olarak düşününce sorunlu. Bir anda piyasaya 1 milyon yıl sürülürse ne olur? Zamanın değeri düşer. Hiper enflasyon olur. Dün bir kahve 4 dakikaydı, bugün 4 saat olur. Zenginler zaten milyonlarca yıl biriktirmiş. 1 milyon yıl onları etkilemez. Ama yoksullar için bu geçici bir rahatlama sağlar. Sonra her şey eski haline döner. Hatta daha kötü olur. Bu gerçek hayattaki refah politikalarına da uygulanabilir. Devlet asgari ücreti yükseltir. Güzel. Ama sonra ne olur? Enflasyon yükselir. Fiyatlar artar, alım gücü tekrar düşer. Neden? Çünkü temel sorun para miktarı değil, sistemin kendisi. Eşitsizlik yapısal. Siz para dağıtarak yapısal bir sorunu çözemezsiniz. Film bunu gösteriyor ama karakterler bunu göremiyor ya da görmek istemiyorlar. Çünkü başka ne yapabilirler ki? Şimdi gelelim filmin bana göre en önemli sorusuna. Ölümsüzlük etiği. Film genetik mühendislikle yaşlanmanın durdurulduğu bir gelecek gösteriyor. Teknoloji var, yetenek var ama bu teknolojiye sadece zenginler erişebiliyor. Bu adil mi? Hayır. Ama günümüzde durum farklı mı? Şu anda Silikon Vadisi'ndeki milyarderler yaşlanmayı yavaşlatma, hatta durdurmayı araştırıyorlar. Milyarlarca dolar harcıyorlar bu araştırmalara. Google'un kurucuları Jeff Bezos, birçok zengin teknoloji lideri bu alana yatırım yapıyor. Diyelim ki başarılı oldular. Yaşlanmayı yavaşlatacak bir teknolojiyi geliştirdiler. Bu teknoloji herkese sunulabilecek mi? Tabii ki hayır. En azından başlangıçta değil. Çok pahalı olacak. Sadece çok zenginler erişebilecek. Şimdi düşünün, böyle bir dünyada ne olur? Zenginler hem servete hem sağlığa hem de zamana sahip olur. Yüzlerce yıl yaşayacaklar. Bu yüzlerce yılda servetlerini büyütecekler. Güçlerini artıracaklar. Sıradan insanlar ise normal ömürlerini yaşayıp ölecek. Kuşaklar geçecek ama aynı zenginler hala orada olacak. Daha da zenginleşmiş, daha da güçlenmiş olacak. Bu sistemde sosyal mobilite diye bir şey kalır mı? Devrim yapabilir misiniz? Zor. Çünkü karşınızdakiler
yüzyıllarca deneyim biriktirmiş, her türlü krizi görmüş, her türlü isyanı bastırmış olacak. Film bu soruyu soruyor ama cevabını veremiyor. Çünkü cevabı yok. Ya da belki çok rahatsız edici. Eğer ölümsüzlüğün bir fiyatı varsa ve bu fiyatı sadece zenginler ödeyebiliyorsa o zaman yaşamak bir hak değil, bir ayrıcalık haline gelir. Ve bu bize en temel etik soruya götürüyor. Yaşamak bir hak mı yoksa kazanılması gereken bir şey mi? Filmdeki sistem açıkça ikinci seçeneği savunuyor. Philip Weiss'in Darwinci kapitalizmi açıklaması bunu söylüyor. En güçlülerin hayatta kalması. Ama güçlü ne demek? Fiziksel güç mü, zeka mı yoksa sadece doğru aileden gelmiş olmak mı? Weiss'in kızı Sylvia hiçbir şey yapmadan milyonlarca yıl biriktirmiş. Neden? Çünkü doğru aileden gelmiş. Weiss ise her gün çalışmasına rağmen gününü zar zor geçiriyor. Bu adalet mi? Değil. Ama sistem bunu doğal olarak sunuyor. Günümüzde de aynı mekanizma işliyor. Servet kuşaktan kuşağa geçiyor. Zengin bir aileden gelen çocuk en iyi okullara gidiyor. En iyi bağlantılara sahip oluyor. En iyi işleri buluyor. Yoksul bir aileden gelen çocuk ise ne kadar çalışırsa çalışsın aynı seviyeye ulaşamıyor. Sistem fırsat eşitliği diyor ama fırsat hiçbir zaman eşit değil. Başlangıç noktanız çoğu zaman varış noktanızı belirliyor. Filmin bana göre en trajik karakteri Raymond Leon. Sisteme tırmanmış, zaman hakemi olmuş, sistemin bir parçası haline gelmiş. Ama sonunda yine sistemin kurbanı oluyor. Günlük zaman payını almayı unuttuğu için ölüyor. Bu sahne senaristlerin kolaya kaçması gibi görünse de aslında anlamlı. Raymond ne kadar sisteme hizmet ederse etsin o da sonuçta bir işçi. Bir gün işe yaramaz hale geldiğinde, bir gün unuttuğunda, bir gün hata yaptığında sistem onu da yok edecek. Sadakat onu korumaz. Bugün şirketlerine 30 yıl hizmet etmiş, sonra bir anda kovulmuş insanlar düşünün. Maliyet düşürme, verimlilik artırma, dijital dönüşüm gibi nedenlerle. Sisteme ne kadar sadık olursanız olun, sistem size sadık değil. Siz ona ancak faydalı olduğunuz sürece değerlisiniz. Raymond'ın hikayesi de bu. Filmin görsel dili de bu felsefi konuları destekliyor. Roger Deakins sinematografisi harika ama önemli olan sadece güzel görüntüler değil. Bu görüntülerin ne anlattığı. Yoksul bölgelerde karanlık, kasvetli, hareketli görüntüler var. Herkes koşuyor, kamera da onları takip ediyor. Zengin bölgelerde ise aydınlık, sakin, durgun görüntüler var. Kamera yavaş hareket ediyor. Bu sadece estetik bir tercih değil, felsefi bir ifade. Yoksulluk, hareket, stres, kaos demek. Zenginlik ise dinginlik, kontrol, sükunet demek. Filmde geleceğin nasıl hayal edildiği de önemli. Film uçan arabalar, parlak binalar göstermiyor. Bunun yerine klasik Amerikan arabaları, tanıdık mimariler kullanılıyor. Neden? Çünkü bu gelecek değil, bu şimdi demek istiyor. Bu sadece bir bilim kurgu değil, bugün yaşadığımız dünyanın abartılmış bir versiyonu. O yüzden tanıdık gelmeli. Çünkü tanıdık demek istiyor. Sonuç olarak zamana karşı kusurlu bir film. Senaryo boşlukları var. İkinci yarısı formül filmine dönüşüyor. Bazı karakterler geliştirilmemiş. Ama tüm bu kusurlarına rağmen film önemli. Çünkü bize kendimizi gösteriyor. Biz zaten zamanımızı satıyoruz. Biz zaten hayatta kalmak için koşuyoruz. Biz zaten sistemin içinde sıkışıp kalmışız. Film sadece bunu daha düz, daha açık gösteriyor. Ve belki de bir filmin yapabileceği en önemli şey budur. Bizi düşündürmek, rahatsız etmek, sorular sormamızı sağlamak. Bu adil mi? Bu böyle olmak zorunda mı? Başka bir yol yok mu? Film bu soruları soruyor ve cevapları bize bırakıyor. Çünkü kolay cevaplar yok. Ama soruları sormak, farkında olmak ilk adım. Andrei Nikol 2011'de bize gerçeği göstermiş aslında. Günümüzde bu çok daha belirgin. Çünkü eşitsizlik artıyor. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum genişliyor. Teknoloji ilerliyor ama faydası eşit dağılmıyor. Filmin sorduğu soru şu. Eğer ölümsüzlük mümkün olursa onu kimler hak edecek? Ve bu sorunun cevabını belirleyecek olan kim? Piyasa mı, devlet mi yoksa sadece parasını ödeyebilen mi? Bu soru sadece ölümsüzlük için değil, her şey için geçerli. Sağlık hizmeti, eğitim, temiz su, temiz hava, güvenlik, adalet bunlar hak mı yoksa satın alınması gereken şeyler mi? Sistem ikinci seçeneği söylüyor. Film bunu gösteriyor ve biz bunu yaşıyoruz. Belki bu yüzden film bu kadar rahatsız edici. Çünkü distopya değil aslında. Distopyadan çok da uzak değiliz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyata kalın.